Akdeniz ve Ege denizlerinde tarihi bir öneme sahip olan Trendil teknesiyle karşınızdayım. Benim de hep merak ettiğim fakat sihir yapma şansına çok yeni kavuştuğum Trendil teknesini gelin birlikte keşfedelim. Demarin, çağrı yapan Kindos teknesi, tamam. Kindos, Demarin dinlemede. Çıkış yapmak istiyoruz. Palama yardımına ihtiyacımız var, tamam. Anlaşıldı. Tekne ismi Kindos, doğru mudur? Kindos, doğrudur, tamam. Anlaşıldı. Dönüş tarihiniz belli midir? 2 ya da 3 saat sonra dönüşümüz olacaktır, tamam. Anlaşıldı. Palamar Botları yönlendiriyoruz. İyi seyirler. Alındı, teşekkürler. Marina'dan çıkışımızı yaptık. Palamarlar bize yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bugün rüzgar yaklaşık 13-15 knot arasında değişiyor. Kuzeyli bir rüzgar var. İstediğimiz bir rüzgar, istediğimiz bir hava koşulu. Açığa doğru ilerliyoruz. Uygun bir yerde, deniz trafiğinin azaldığı bir yerde yelkenlerimizi basacağız ve Trendil'i hep beraber şöyle bir keşfe çıkacağız. Önceleri sosyal medyadan takip ederdim. Trendillerin yarışlarını, işte seyirlerini, görsellerini. Bodrum'da da her sene Trendillerin önde gelen isimleri, ustaları, sahiplerin organize ettikleri Trendil Cup yarışları düzenlenir. Geçen sene bir vesileyle ben de bu yarışlara katılma fırsatı buldum ve Trendil teknesini çok sevdim. Tabii bu teknelerin performansı ve denizciliği tekneye ilk binen insana "Ya ben bu tekneye neden daha önce binmedim? Keşke daha önce tanışsaydım bu tekneyle" dedirtiyor. Trendil Bodrum'la özdeşleşmiş bir tekne modeli. Önceleri tekne tabii makine kullanılmadan önce yelken ve kürekle idare edilirmiş, yürütülürmüş. Tabii günümüzde şimdi kürekler kalmadı ve sadece yelken ve makineyle tekneler yürütülebiliyor. Son teknoloji dizel motorlar bu teknelerde kullanılabilmekte. Tabii kürekle çekmek isteyen varsa buyursun çeksin küreğini. Trendil ismini Grekçe dilinde bulunan trekhantiri kelimesinden alır. Trekhantiri'nin anlamı 3'e 1 demekmiş. 3'e 1 ifadesi Trendil teknesinin en belirleyici özelliklerinden olan boy uzunluğunun en genişliğine oranla 3 katı fazla olmasından gelir. Yani bir Trendil yapım aşamasında planlanırken, örnek verelim, eni 3 metre ise boyu da buna göre çarpı 3 olarak 9 metre olarak planlanıyor. Fabrikasyon olmayan ve ustalık gerektiren Trendil yapımı dijital ortamda bilgisayarlarda çizimli planları olmadığı için bu teknelerin hiçbiri diğerinin kopyası değildir. Her tekne birbirinden mutlaka farklı özellikler gösterir. Bu yüzden de Trendiller özel ve anlamlıdır. Seyir arasında biraz yorulduk. Tabii hava da çok sıcak. Biraz mola verelim dedik. Turgut Reis'in karşısındaki Çatalada'da çok güzel bir koy var. Oraya geldik, demirimizi attık. Tabii buraya gelmişken çok da güzel bir şey gördük. Adada muhtemelen gönüllü insanlar çevre temizliği yapıyorlar ve adadaki çöpleri hepsini tek tek elleriyle topluyorlar. Bu çok güzel bir çalışma bence. Buna da şahit olmak çok güzel bir duygu. Denizler hepimizin.
gördüğünüz gibi. Burada tatillerimizi geçiriyoruz, güzel vakitler geçiriyoruz, yelken yapıyoruz. Denizlerimizi ve adalarımızı, çevrelerimizi mutlaka temiz tutmalıyız. Buna özen göstermeliyiz. Yelkenli bir hizmet teknesi olan Trendil günümüzde halen balık avı, sünger avı gibi hizmetlerde kullanılıyor. Tabii güverte alanı ve ambar hacmi çok büyük olduğu için eski zamanlarda bu teknelerle yük taşımacılığı yapıldığı da bilinmektedir. Performansı dedik, denizciliği dedik. Tabii kullanıcılara bu özellikler çok cazip geldiği için Trendiller bir takım modifikasyonlara uğramış. Bu üzerine bulunduğumuz tekne de buna çok güzel bir örnek. Şunu söylemek gerekir, teknenin donanımları gerçekten harika. Yani kullandığı vinçler günümüzde performans tekneleri olarak üretilen bu seri teknelerdeki donanımlarla aynı. Furling ona keza aynı. Halatlar yine aynı kalitede halatlar. Yani hiçbir fark yok donanımlarda. Bütün donanımlar bu teknede de son derece uyumlulukla kullanılabiliyor. Örneğin yine son teknoloji olan bir dizel makine içinde 40 beygirlik bir dizel makine var ve bu tekneyi kontrol etmekte çok yardımcı. Şimdi ben tekneyi tabi gördüğünüz küçücük bir dümenle kontrol ediyorum. Aslında tekne sahipleri daha ziyade yeke dümeniyle kontrol etmeyi seviyorlar. Bu tekne iki yöntemle de kullanılabiliyor. Ben biraz daha dolap dümeni rahat bulduğum için ve video çektiğim için bunu bugün tercih ediyorum. Yeke ile dolap dümeninin farkı şu. Yeke kullandığınız zaman tekne hissiyatınız daha fazla oluyor ve teknenin manevrası daha hızlı olabiliyor. Dolap dümeni kullandığınız zaman konfor çok artıyor. Yekenin kapladığı alandan tasarruf edebiliyorsunuz. Tabii yeke çıkabiliyor. Teknenin ambarına koyuluyor. Yani dolap dümen kullandığımız zaman konfor daha üst seviyelere çıkıyor. O yüzden tercih sizin. İki türlü de kullanabilirsiniz. Tabii Trendil'i anlatmak öyle kolay bir iş değil. Biz bugün sadece böyle bir giriş anlamında sizlere göstermek istedik Trendil'i. Daha doğrusu beraber tanıyoruz sizlerle. Ben de yeni tanışıyorum. Bu işi asıl ustalarına, erbaplarına sormak lazım. Bir videomuzda da bu teknenin ustasını, yani bu tekneyi yapan abimizi davet edeceğim. Onunla bir söyleşimiz olacak. Bu tekneyi nasıl yapmış, bu teknenin tarihi nedir? Ondan da güzel bilgiler alacağımızı umuyorum. Tabii böylesine kültürlü bir teknenin tek güne sığdırılması elbette mümkün değildir. Sabah 9.30 civarında denize çıktık. Tabii o zamanlar 13-15 knot esiyordu. Şimdi rüzgar şiddetini arttırdı. 20 knotlara çıktı. Tabii bu da neyi gösterdi? Ben şunu anladım. Aynı hava koşulunda, aynı dalgada, yani Trendil yerine başka bir polyester tekneyle olsaydım bu kadar konfor hissetmezdim. Yani Trendil teknesi gerçekten çok konforlu. Yarım metre dalgalar var yaklaşık. Dalgalardan sekerken tekne hiçbir şekilde aşağıdan güm 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 diye sesler yapmıyor. Resmen suyu ikiye yararak çok tatlı tatlı, hiç hissettirmeden dalgayı aşıyor. Zaten bu tekne Akdeniz ve Ege, yani bu suların teknesi olduğu için ustalar gerçekten çok düşünmüş. Bunda eminim ki çok emek harcamışlar. Yani bu denizlere en elverişli tekneyi bulmuşlar. Ben bu seyirde bunu anladım. Bu hava şimdi 20 knotların da üstüne çıktı. Bence 23 knot'ı görüyor kesin. Tekne tepkimesi de çok güzel. Yani rüzgar sağına geldiği anda tekne hızlanıyor. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Çok güzel vallahi. Biz bugün bütün gün yelken yaptık ve Trendil'e doyamadık. Yani vaktimiz olsa sabaha kadar yelken yapmaya devam edebiliriz. O kadar keyifli bir tekne. Artık limana yanaşma vakti geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de Trendil'le tanışmak, yelken yapmak, seyir yapmak isterseniz Bodrum'a bekliyorum. Hoşça kalın.